Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün yine sizlere hem çok farklı hem de çok lezzetli, çayın kahvenin yanına yakışan, uzun sürede bayatlamayan anne kurabiyesi lezzetini anımsatan şahane bir kurabiye tarifim var. Hem içinin hamuru çok farklı lezzette, dışı da kakaolu hamurla muhteşem bir uyum oldu. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 su bardağı ölçüsünde esmer şeker ekleyelim. Ben esmer şeker kullandım. Dilerseniz 1 su bardağı aynı ölçüde olmak üzere toz şekeri de kullanabilirsiniz. Beyaz toz şekeri. Yumurta ve şekeri el çırpıcısıyla güzelce karıştırıp çırpalım. Rengi açılana kadar çırpmaya özen gösterelim. Şeker ve toz şekeri birbirine güzelce kaynaşması gerekiyor ve şekerin biraz da olsa erimesi gerekiyor. Ben yaklaşık 3-4 dakika kadar el çırpıcısıyla çırptım. Dilerseniz bu aşamayı mikserle de yapabilirsiniz. 1 su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı yerine dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Sıvı yağ ile yapabileceğiniz muhteşem lezzetli bir kurabiyedir. Hiç kimse sıvı yağla yaptığınıza inanamayacak. Hem kıyır kıyır hem de böyle yoğun lezzetli bir kurabiye tarifidir. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Mısır nişastası yoksa eğer buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Fakat kurabiyelerde her zaman mısır nişastası tercih ediyorum. Çünkü daha kıyır olmasını sağlıyor. Sütlü tatlılarda ise buğday nişastasını tercih ediyorum. Nişastamızı ekleyip el çırpıcısıyla tekrardan karıştırıyoruz. Güzel bir harç elde ettikten sonra unumuzu ekleyebiliriz. Bu aşamada öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Kıvamına göre un miktarını ekleyip eklememeye karar vereceğim. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Karbonatı aktif edebilmek için 1 çay kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Benim kullanmış olduğum buradaki tatlı kaşığı ama fark ettiyseniz çok az miktarda ekledim. O yüzden o sizi yanıltmasın. 1 çay kaşığı sirke ekliyoruz. Malzemelerimizi elimizde şöyle bir karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada spatuladan da yardım alarak spatulayla karıştırabilirsiniz. Çünkü kurabiye hamurumuz biraz cıvığa yakın bir kurabiye hamuru olacak. Aynı anne kurabiyesi veya boşnak kurabiyesi yaparken hazırladığımız kurabiye hamurları gibi. Ama şu anda yakından gördüğünüz gibi biraz oldukça cıvık. O yüzden yarım su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda tarifimde 2,5 su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi tekrardan elimle karıştırıyorum. Hafif ele yapışan bir kurabiye hamuru olacak. Şimdi kurabiyemizin yarısını ayrı bir kaba alalım. Gördüğünüz gibi eklerken bile cıvık bir kurabiye hamuru. Yarısını kakaolu, yarısını da tahinli, fındıklı ya da cevizli olarak yapabilirsiniz. Hemen 2 yemek kaşığı dolusu kakaomu ekliyorum. Kakao tozunu ekledikten sonra kurabiye hamurumuzun kıvamı değişeceğinden dolayı, katılaşacağından dolayı 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz veya tereyağı da ekleyebilirsiniz. Maksat burada diğer kurabiye hamuruyla aynı kıvamda olmasını sağlamak. Sertleşmemesi gerekiyor çünkü kurabiye hamurumuzun. Ben sıvı yağ ilavesi ekledim ve o şekilde karıştırdım. İki kurabiye hamurumun kıvamı da aynı olmuş oldu. Şimdi sade olan kurabiye hamurumun içerisine 3 yemek kaşığı dolusu kadar çekilmiş fındık ekliyorum. Dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Tahinle hangisini en çok yakıştırıyorsanız ona göre belirleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı tahin ekliyorum ve kurabiye malzemelerimi bir kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Kurabiyemizin içi için hazırladığımız fındıklı tahinli olan kurabiye hamurlarımıza şekil vermek için avucumuzun içerisine kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım ve yuvarlayalım. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 16 adet kakaolu tahinli fındıklı kurabiyeler elde ettim. Eşit bir şekilde kurabiye hamurunuzu ayırdığınız zaman
kakaolu olan kurabiye hamuru biraz erkenden bitiyor. Yani 4 tane kalan tahinli fındıklı kurabiye hamurumun 2 tanesinin içerisine biraz daha kakao ekledim. Kakaolu kurabiye hamuru tekrar yaptım. Hemen tekrar yapmış olduğum kakaolu kurabiye hamurumu içerisine tahinli fındıklı olan kurabiye hamurlarımı yerleştirip aynı şekilde kurabiyelerimi yaptım. Böylelikle ne kakaolu ne de sade olan kurabiye hamurumdan hiç arta kalmadı. Tam ölçülü olmuş oldu. Şimdi bu işlemi sizlere yakından göstermek istiyorum. Dilerseniz avucunuzun içerisinde de kakaolu kurabiye hamurunu bastırarak yapabilirsiniz. Ama piştikten sonra üzerinde böyle birazcık bombelikler veya farklılıklar oluşabilir. Çatlamalar, kırılmalar oluşabilir. O şekilde olmaması için bir streç filmin üzerine kurabiye hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım ve merdane yardımıyla streç filmin üzerine tekrardan kurabiye hamurun üzerine kapatıp merdane yardımıyla açalım. İnce bir şekilde kurabiye hamurumuzu açtıktan sonra hazırladığımız tahinli fındıklı kurabiye harcımızı da kakaolu kurabiye hamurumuzun içine koyalım ve sıkıca streç filmle kapatalım. Oldukça kolay ve çok daha güzel bir görüntü oluyor. Gördüğünüz gibi kakaolu kurabiyeler çok pürüzsüz gözüküyor streç filmle yaptığımız için. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra bir bıçak yardımıyla enlemesine ve dikey olacak şekilde çizgiler oluşturuyorum. Bu şekilde oluşturduğumuz zaman içerisindeki açık renkte hazırladığımız tahinli fındıklı kurabiyemiz ortasından patlayacaktır. Güzel bir görüntü oluşturacaktır. Ben bu kurabiye malzemeleri ölçülerinden toplamda 16 adet kurabiyeler elde ettim. Ben birazcık büyükçe sevdiğim için büyük olarak yaptım. Çörek şeklinde büyük oldu kurabiyelerim. Daha küçük yapmak isterseniz daha fazla kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Kurabiyelerim hazır. İlk tepsimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar ve altı da güzelce pişene kadar pişirelim. Ben fırınımda 15 dakika kadar tuttum ama lütfen kontrollü bir şekilde takip ederek kurabiyelerimizin piştiğinden emin olarak yakmadan pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerim fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde oldular. Çok güzel çatladılar ve görseliyle de lezzetiyle de favoriniz olacak bir kurabiye tarifi oldu. Hemen sizlere yakından kurabiyenin kıvamının dokusunu göstermek istiyorum. Özellikle anne kurabiyesi severler için, boşnak kurabiyesi severler için ideal bir kurabiyedir. Böyle çörek gibi içi kek dokusunda yoğun lezzetli bir kurabiye tarifidir. Uzun sürede bayatlamayan bir kurabiye. Bu kurabiyeyi güzelce buzdolabı kaplarına sıkıca kapaklarını kapattıktan sonra derin dondurucunuzu uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Yaklaşık 6-7 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Canınız çektiğinde veya misafirlerinize ikram etmek istediğinizde oda sıcaklığına geldikten sonra kurabiyelerinizi afiyetle tüketebilirsiniz. Yakından da iç dokusunu görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Kek ve kurabiye lezzetinde muhteşem bir kurabiye tarifidir. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.